Bu videoda ikinci yöntemle piramit açınımı çizeceğim. Bu çizimler birinci yöntemle elde edildi. İkinci yöntem için yeni bir dosya açıyorum. Bu yöntemin avantajları: 1. Çizim aşamaları daha az ve işlemler nesne üzerinde uygulandığı için anlaşılması daha kolay. Bu yöntemin dezavantajları: 1. Kağıt üzerinde uygulanamaz. 2. AutoCAD programı ve 3D çizim bilgisi gerektiriyor. 3. Başlangıçta 3D çizimleri yapmak ve çizimi kontrol etmek daha zor. Bu yöntemde 3 boyutlu piramit parça çizeceğim. 3D parça çizimine başlamadan önce ön hazırlıklar yapılması gerekiyor. ViewCube'deki ev simgesiyle izometrik görünüm bakışını açıyorum. Görsel stilden Conceptual stilini seçiyorum. 3D komutları kullanmak için Workspace'den 3D Modeling seçiyorum. Tabanı 150 x 150, yüksekliği 200 olan kare piramidi çizeceğim. Birinci yöntemde uyguladığım kare piramit ölçüleriyle aynı olacak. Araç çubuğunda box altındaki piramit komutunu veriyorum. Komutta bir seçenek belirtmezsek kare tabanlı piramit çiziyor. Karenin merkez noktası isteniyor. Klavyeden 0,0 girip orijin noktasını seçiyorum. Orijin noktası merkez noktası olacak. F8 ile ortoyu açıyorum. Kare içine teğet olan dairenin yarıçapını girmem gerekiyor. Bir kenar uzunluğu 150 olacağı için yarısını giriyorum. 75. Enter. Uzaklaştırıyorum. İkinci aşamada piramit yüksekliğini belirteceğim. Burada farenin konumu önemli. Üst kısma fareyi sürüklüyorum. Klavyeden yüksekliği giriyorum. 200. Enter. Bir örnek daha yapacağım. Tabanı altıgen olan bir piramit çizeceğim. Piramit komutu. Çokgen için buradan seçeneklerden Sides seçiyorum. Kenar sayısını burada gireceğim. 6 olacak. Enter'a basıyorum. Tabanın merkez noktasını tıklıyorum. Dikkat ederseniz çokgen içinde teğet bir çember görünüyor. Bu çemberin yarıçapını gireceğim. 75 girip Enter'a basıyorum. Fareyi yukarı sürüklüyorum. Yükseklik olarak 200 girip Enter'a basıyorum. Piramit çizimleri bu şekilde. Tabanı dikdörtgen ama kare olmayan piramit çizimi piramit komutuyla çizilmiyor. Onun çizimini videonun ilerleyen kısmında göstereceğim. Bu videoda tabanı kare ve dikdörtgen olan piramitlerin açınımlarını çizeceğim. Açınım çizim tekniği aynı olduğundan altıgen tabanlı piramidi siliyorum. Bu parça 3D Solid yani içi dolu katı model özelliklerinden görebiliriz. 3D Solid. Parçanın boyutlarını değiştirebiliyoruz. Parça üzerinde grip denilen noktalar görünüyor. Bu nokta üzerinde tıklayıp hareket ettirerek boyutlarını değiştirebiliyorum. Örneğin burada 5 değerini girip taban yarıçapını 5 birim arttırıyorum. Taban yarıçapı 80 oldu. Yüksekliğini ise buradaki nokta ile değiştirebiliyoruz. Buradan da 10 birim girip boyunu 210 yapıyorum. Buradaki üçgen ile ise kesik piramit elde edebiliyoruz. Boyutlarını ve özelliklerini buradan da değiştirebiliriz. Örneğin kenar sayısını 6 yapıyorum. Yüksekliğini tekrar 200'e değiştiriyorum. Top radius 0 gireceğim. Çünkü kesik piramit olmayacak. Kenar 4 olacak. Eski boyutlarına getiriyorum. Burayı da 75 olarak değiştiriyorum. Rengini değiştiriyorum. Yeşil renk. Burayı kapatıyorum. Görünümü buradan değiştireceğim. Şu anda perspektif görünümdeyiz. Paralele geçiyorum. Görünümü varsayılan görünüm olarak ayarlıyorum. Böylece buradaki ev simgesine bastığımda bu görünüm önüme gelecek. Parçamız hazır. Açınım çizimine geçebilirim. Daha sonra görmek için parçadan bir kopya oluşturacağım. Buradaki oku sürüklüyorum. Kontrol tuşuna basılı tutarak tekrar tıklıyorum. Böylece bir kopya oluşturmuş oldum. Bu 3D Solid parçanın yüzeylerini elde edeceğim. Bu işlem çok kolay. Parçayı seçip Explode komutunu veriyorum. X yazıp Enter'a basıyorum. Görünürde bir değişiklik olmadı. Ancak katı parça yüzeylerine ayrılmış oldu. Şöyle
yüzeyleri uzaklaştırıp görebilirim. Evet, parça 5 yüzeye ayrılmış oldu. Bu yüzeyi aktif düzleme yatıracağım. Aktif düzlem ızgara olarak görünen düzlem oluyor. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Izgaranın olduğu düzlem aktif düzlem. Aktif düzlemi şuradan görüp değiştirebiliyoruz. Şu anda Word yani üst düzlem. Varsayılan düzlem zaten üst düzlem. Buradan değişiklik yapabiliyoruz. Örneğin front ön düzleme geçelim. Izgarada değişti görüyorsunuz. Şu anda Word'e geçiyorum. Yüzeyi düzlemeye yatırmak için Align komutunu kullanacağım. Ancak önce bir hazırlık yapacağım. Aktif düzlemde bir çizgi çiziyorum. Ortayı açıyorum. Yatay bir çizgi. Sonra tam ortasından dikey bir çizgi. Bu çizgilerin uzunlukları önemli değil. Şimdi Align komutu al yazıp Enter'e basıyorum. Yüzeyi seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Bu köşe buraya yanaşacak. Ortayı kapattım. Bu köşe buraya. Bu köşede buraya yanaşacak. Evet, buradaki yüzey düzleme oturmuş oldu. Bunu uzaklaştırıyorum. Aynı yöntemle diğer yüzeyleri de buraya yerleştirebiliriz. Ancak diğer yüzeyler de aynı boyutta olduğu için bu işlemi öyle yapmayacağım. Buradan kopya alarak çoğaltacağım. Düzleme bakış açısını değiştireceğim. Buradan düzleme üstten bakacağım. Burayı tıklıyorum. Tab üstten bakmış oluyorum. Bunlara gerek kalmadı. Siliyorum. Bu yüzeyden 4 tane kopya oluşturacağım. Seçiyorum. Joe yazıp copy komutunu veriyorum. Baz noktası burası olacak. R ile çoğaltma yapacağım. Kaç tane olacak? 4. Enter'a basıyorum. 4 tane çoğaltıyorum. Escape ile çıktım. Şimdi bu yüzeyleri birbirine yanaştıracağım. Ulama yapacağım. Bunun için Align komutu. Yüzeyi seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Köşe, köşeye. Bu köşede, bu köşeye. Sağ tıklıyorum. Ölçeklendirme olacak mı? Hayır. Komut tekrarı. Sağ tıkla. Köşeleri belirt. Sağ tıkla. No. Aynı işlem. Çizimi döndüreceğim. Seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Rotate. Baz noktası. Sağ tıklıyorum. Referans. Referans noktaları bunlar. Açısını belirteceğim. 90 olacak. Evet. Yan yüzeylerin açınımları çizilmiş oldu. Şimdi tabanı buraya yerleştireceğim. Buradan tabandan bir kopya alıyorum. Fareyle sürüklüyorum. Ctrl tuşuna basılı tutup bırakıyorum. Yine Align komutuyla tabanı buraya yanaştıracağım. Al yazıp Enter. Tabanı seç. Sağ tıkla. Bu köşe buraya. Bu köşede buraya. Sağ tıkla. No. Evet. Açınım çizimi tamamlandı. Piramit parça bu. Açınımı da burada. Buradaki çizim 4 parça yüzeyden oluşuyor. Bunları seçip çizgiye dönüştüreceğim. Klavyeden X yazıp Explode komutunu veriyorum. Böylece yüzeyler patlatılıyor. Yüzeyler patlatıldığında sadece kenar çizgileri kalıyor. Şurada üst üste gelen çizgiler var. Onları sileceğim. Buradan bir kopya alacağım. Sağ tıklıyorum. Clipboard, Copy. Buraya geçiyorum. Burada karşılaştırmak için buraya yapıştıracağım. Sağ tıkla, Clipboard, Paste. Çizgileri seçiyorum. Ctrl 1 ile rengini değiştireceğim. By Layer, katmandan alacak rengini. Ölçülendirme yapacağım. Katmanı değiştirdim. Align It. Sağ tıklıyorum. Bu kenar.
Evet, ikinci yöntemle birinci yöntemdeki aynı çizimi elde etmiş olduk. Şimdi tabanı dikdörtgen olan piramit parçanın açınımını çizeceğim. Buradaki çizimleri siliyorum. Piramit komutu ile tabanı dikdörtgen olan piramit çizilemiyor. O yüzden başka bir yöntem uygulayacağım. Önce bir dikdörtgen çizeceğim. Başlangıç noktası 0,0. Boyutlarını belirteceğim. 150 çarpı 100 olacak. Enter'a basıyorum. Bunun tam ortasından bir dikme çıkacağım. Ortasını bulmak için geçici bir çizgi çiziyorum. Yine çizgi. Tam orta noktasını yakalayıp dikey bir çizgi çizeceğim. Burada dikey çizgi çizip çizmediğimizi anlamak için, yani yüzeye dikey çizgi, farenin altında belirtilen artı z'yi görmemiz gerekiyor. Şu anda 90 derece dik olarak bir çizgi uzatıyorum. Uzunluk yine 200 olsun. Bunu şöyle kontrol edebiliriz. Front, yani önden bakıyorum. Dikey bir çizgi çizilmiş. Bu çizgiye gerek yok. Siliyorum. Piramit çizmek için loft komutunu kullanacağım. Solid. Buradan listeyi açıp loft komutunu veriyorum. Tabanı, yani dikdörtgeni seçiyorum. Seçeneklerden point seçiyorum. Burada loft için son noktayı istiyor. Buradaki çizginin uç noktasını tıklıyorum. Seçeneklerden Continuity'yi tıklıyorum. Sonraki seçeneklerde G0, sonra Enter'a basıyorum. Böylece tabanı dikdörtgen olan piramidi çizmiş oldum. Yine buradan bir kopya alacağım. Daha sonra görmek için. Katı modeli Explode komutuyla patlatıyorum. Yüzeylere dönüştürüyorum. Yüzeyi uzaklaştırıyorum görmek için. Bu işlemi yapmak şart değil. Ancak görüntü açısından bunu yapıyorum. Diğerlerini açmaya gerek yok. Buradaki çizgiyi de siliyorum. Yüzeyi düzleme yanaştıracağım. Önce bir çizgi çizeceğim. Yatay bir çizgi. Dikey çizgi. Yüzeyi buraya yerleştireceğim. Bunun için yine Align komutu. Yüzeyi seç, sağ tıkla. Köşe buraya. Bu köşede buraya. Bu köşe buraya yerleşecek. Bunu uzaklaştırıyorum. Aynı işlemi buradaki yüzey içinde uygulayacağım. Align komutu. Yüzey sağ tıkla. Ortoyu kapatıyorum. Evet, bir hata oldu. Geri alıyorum. Bu köşe buraya. Bu köşe buraya. Bu köşe de buraya. Evet. Bu yüzeyi buraya taşıyorum. Diğer yüzeyler bu yüzeylere eşit olduğu için bunları taşımama gerek kalmadı. Bunlardan 2 tane daha olacak. Bunlardan kopya alacağım. Sonra bunları birbirine ulayacağım. Align komutu. Aynı işlemi devam ettiriyorum. Yine döndüreceğim. Rotate komutu. Baz noktası. Sağ tıklıyorum. Referans. Burayı referans alacağım. 90 değerini girip Enter'a basıyorum. Piramidin tabanını çoğaltacağım. Şöyle sürükleyip buraya bırakıyorum. Buraya yanaştıracağım.
Evet, çizim tamamlandı. Dikdörtgen piramidin açınımı bu şekilde. Bunu çizgilere dönüştüreceğim. Seçiyorum. Explode komutuyla patlatıyorum. Fazla çizgilerini seçip sileceğim. Evet, dikdörtgen piramit parça ve açınımı. Buradan bir kopya alacağım. Ctrl C. Buraya geçiyorum. Burada sağ tıklayıp Clipboard Paste. Buraya yapıştırıyorum. Ölçülendirmesini yapacağım. Evet, bu video için çizimler bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.